arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu mini bebek elbisesinin anlatımını yapmak istiyorum. Tığ ile örüyoruz elbisemizi arkadaşlar biz. Elbisemizin örgüsüne bu roba başlangıcından zincir çekip trabzanlar yaparak başlıyoruz. Bakın arka görüntüsü bu şekilde. Trabzanlarla arttırmalar yapıyoruz. Roba örgüsünü bitirince birleştiriyoruz. Elbisemizi tek parça halinde örmeye devam ediyoruz. İki sıranın sonunda kolları bırakıyoruz. Örgümüze gövde ile devam ediyoruz bakın. Elbisenin yüksekliği tamamen tercihinize kalmıştır ve bebeğinizin büyüklüğüne göre değişmektedir. Dökümlü bir elbise arkadaşlar. Çok rahat birinci aydan itibaren 6 aya kadar kullanılabilir. 6 aydan sonra da 1 yaşa kadar mini bluz olarak kullanabilirsiniz. Ben elbisemin roba bölümünde bu şekilde çiçeklerle süsleme yapmayı tercih ettim. Ama siz isterseniz sade olarak da kullanabilirsiniz. Süsleme yapmanıza gerek yok. Modeli zaten yeterince güzel bir elbise arkadaşlar. Ben bu çiçeğin anlatımını da yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Eğer siz de benim gibi bu çiçekten yapmak isterseniz bu videonun açıklama bölümüne ben bu çiçeklerin ve yaprağın olduğu YouTube linkini ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde çiçeğin linki var. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bu çiçeklerden yapabilirsiniz. Ben bu mini elbisemin altına bir de mini bir şort yaptım. Bakın bu şekilde çok tatlı bir şort. Elbisemize takım olarak yapabilirsiniz. Siz de bunun gibi bir şort yapmak isterseniz ben bunun anlatımını da YouTube kanalıma yükledim. Sizler için bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde şort olarak linki var. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bu şorttan yapabilirsiniz. Biz bugün bu mini ve güzel elbisemizi yapacağız. Elbisenin örgüsünde ben bugün Alize Puffy viskoze ip vardı bakın arkadaşlar. Benim elimde yaz mevsimi için bu ip vardı. Bununla yaptım. Ama siz istediğiniz marka ipi, istediğiniz renkleri kullanarak bu elbisemizi yapabilirsiniz. Yazın kullanacaksanız tek dikkat etmeniz gereken bebeğinizi terletmeyecek olan koton ipler, merserize ipler tercih etmeniz iyi olacaktır. Benim kullanmış olduğum ip de 100 gramda 220 metre yazıyor üzerinde. O yüzden biraz fazla ip kullandım arkadaşlar. 2 ipe yakın bir ip kullandım. Siz de bu kalınlıkta bir ip kullanacaksanız 2 ipi elinizde bulundurun. Ama sizin kullanacağınız ipin üzerinde 320, 340, 360 metre yazıyorsa bir ip yeterli olacaktır. Elbisemin örgüsünde 3,5 milimlik tığ kullandım. Kalın dokulu bir ipti. Onun için 3,5 numara tığ kullandım. Biraz da kabarık dursun istedim. Ama siz ince bir ip kullanacaksanız daha küçük numaralı tığları tercih etmeniz iyi olacaktır. Zaten kullanmış olduğunuz ipin üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Düğme olarak da bir tane düğme yeterli. Bakın roba bölümüne bu şekilde bir düğme dikiyoruz. Süslemesi de tamamen tercihinize kalmıştır. İster sade kullanabilirsiniz, isterseniz benim gibi veya kendinize göre süslemesini yapabilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu tatlı ve güzel elbisemizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Elbisenin örgüsüne 59 zincir çekerek başlıyoruz. Bakın şu şekilde ilk ilmeği oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 59 zinciri çektim. Çekmiş olduğumuz bu zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Siz de elinizin sıklığına göre santimetre olarak bu zinciri ölçerseniz çok iyi olur. Bakın sıfır noktasına başladığımız noktayı tutuyorum. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 33 santim.
33 santimlik bir zincir uzunluğu var. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Normal ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu atlamış olduğumuz 3 ilmek de bir trabzan olacak. Bakın bu bir, şimdi yaptığımız ikinci trabzan oluyor. Bu şekilde çekmiş olduğumuz zincirlerin üzerine hepsine birer defa olmak üzere trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde bakın. Her bir ilmeğe birer trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son trabzanda yaptım. Bakın bir sıra trabzan elde ettik. 59 zincir çekmiştik. 3 ilmek atlayıp 4. ilmekten itibaren trabzanlar yapmaya başladık. Kaç trabzan yaptığımızı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55 trabzan, bir de bu 3 ilmek atladığımız var. Onunla birlikte 56 trabzanımız var. İkinci sıradayız. İkinci sırada arttırmalara başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İkinci sırada ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine de bir trabzan yaptım. Üçüncü ilmeğe de bir trabzan yaptım. Bu sırada 3 tek bir çift, 3 tek bir çift yapacağız. Bakın 3 tek trabzan yaptım. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 tek yaptık. 4. trabzanı çift yaptık. Takip eden 3 trabzanın içerisine birer defa trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tek trabzanı yaptım. 4. trabzan içerisine bir trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın bunu çift yaptım. 3 tek bir çift yaptım. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar 3 tek bir çift, 3 tek bir çift olarak devam edelim. Bu sırada son çift trabzanı yaptım. Sıra sonunda 4 ilmek kaldı. Bunları birer defa trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın 4. ilmeği 3 ilmek yaparak dönüş yapmıştık trabzanlara başlarken. Oranın 2. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. 3. sıraya çıkıyoruz. 2. sırada bakın bu yapmış olduğumuz 2. sırada 3 tek bir çift, 3 tek bir çift trabzanlar yaptık. Toplam 13 defa çift trabzan yaptık. 2. sırada trabzan sayısı 69 şu anda. Bir zincir çekmiştik. Bir üst sıraya çıkmak için ilk ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada tekrar 3 tek bir çift, 3 tek bir çift trabzan yapacağız. 2. ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 3. ilmeğe trabzan yaptım. 4. trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Tekrar aynı ilmek içerisine 2. trabzanı yapıyorum. Bakın çift yaptık bunu. 3 tek bir çift yaptık. Takip eden 3 ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tek yaptık. 4. trabzanı çift yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Tekrar aynı ilmek içerisine 2. trabzanı yapıyorum.
Bu sırayı da bu şekilde 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift olarak devam edelim. Üçüncü sıranın sonunda da 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada 16 çift trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada tekrar 3 tek 1 çift trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 trabzanı yaptım. Dördüncü trabzanın üzerine çift trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzanı tek yapıyoruz. Dördüncüyü çift yapıyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Üç tek bir çift 3 tek bir çift yaparak dördüncü sıranın sonuna geldim. Bu sıranın sonunda robayı birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde düzgün gelmesine dikkat ederek robayı birleştiriyoruz. Diğer roba ucunda bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi tığın üzerine almadık. İlk ilmeğe tığ taktım. İpi alıp içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadık. Bir zincir çekiyorum. Robamızın şeklini de bir görelim. Bakın bu şekilde yuvarlak bir roba elde ettik. 5. sıradayız. 5. sırada hem robayı birleştirdik. Buraya daha sonra düğme dikeceğiz. Bu sıradan itibaren modelleri yerleştirmeye başlıyoruz. Bir zincir daha çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Aynı ilmek içerisine bakın bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 1 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Modellerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz bir ilmek içerisine. Arada bir ilmeği atlıyoruz. İkinci ilmeğe tekrar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Bu başladığımız yere kadar robanın buraya kadar bu şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam edelim. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan modellerimizi bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli buraya yaptım. Bu son model ile ilk yaptığımız modeli birleştireceğiz şimdi bakın. Şu şekilde
bu 2 zincir çekmiştik sıraya başlarken. Bunun bu tepe noktasına tığ takıyorum. İlmek alıp içerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmeğin içerisinden de çekiyorum. Kaydırma tekniği yaptım. Sırayı kapadım. Bir zincir çekiyorum. Geriye döneceğiz. Bakın robamızın şeklini görelim. Bu şekilde model bölümünü robaya yerleştirmiş olduk. Kolları gövdeden ayırmadan önce bir sıra daha aynı sıra sayısınca yapacağız. Şu anda bir sırada benim 52 model var. 4 sıra trabzanlarla arttırmaları yaptık. 5. sırada modelleri yerleştirdik. 6. sıradayız. 6. sırada bu modellerin aynısını yapacağız bakın. Bir zincir çekmiştik. Örgüyü çeviriyorum. Kaydırma tekniği yaparak bu 2 zincirlik boşluğa geçiyoruz. İlk ilmek üzerine tığ takıyorum. Şu şekilde kaydırma tekniği yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine de tığ taktım. İçerisinden çektim. Bakın kaydırma tekniği yaparak buraya geldim. Boşluğa tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bakın boşluk içerisindeyim. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir çektiğimizde bir trabzan oluşuyor. 2 trabzanı yapmış olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın bu şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın araya batmıyorum. Hemen diğer model ortasında bulunan bu 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün modellerin üzerine bu modellerin ortasında yapmış olduğumuz 2 zincirlik boşluklara 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam edelim. Sıra sonuna kadar bu son modele kadar yapalım arkadaşlar. Son modele de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Başlangıçta yaptığımız model ile kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Bakın bu şekilde sırayı kapamış olduk. Roba bölümünü böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Artık bu sırada 7. sıradayız. 7. sırada kolu gövdeden ayıracağız. Örgümüze gövde ile devam edeceğiz. 52 model var bir sırada demiştim. Bunların ayrımını yapalım. Bakın modelleri sayıyorum. 2, 4, 6, 7 model sayıyorum. Bunun bu boşluğa bir işaret takıyorum. Kol içinde 12 model işaretliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12.den sonra bu boşluğa bir işaret takıyorum. Ön bölüm için bakın bu 7 model işaretlediğimiz yer arka bölümün bir parçası olacak. 7 burada, 7 de burada olacak. 2, 4, 6, 7. Bu 7 modeller arka bölümün ayırdığımız yerleri. O zaman ön bölümde 14 model olacak. Bakın bu kolu yapmıştık. Burada sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 modeli ön bölüm için işaretliyorum. Bu arada kalan da diğer kol bölümü olacak. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 de diğer kol bölümü için oldu. Arka bölümün bakın bu ikiye bölünmüş halde görünüyor. 7 burada, 7 burada var. Toplam 14 yapıyor. Kol bölümlerinde 12'şer model, ön bölümde de 14 model işaretledik. 7. sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Yine bu 2 zincirlik boşluğa kaydırma tekniği yaparak geçiyorum bakın.
Bir, iki zincir çekiyorum. Bu boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Bakın iki zincir de bir trabzan oluyordu. İki trabzan oldu. Bir, iki zincir. Aynı boşluğa iki trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. Buraya da iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyoruz. Üçüncü modele geçiyorum. Buna da aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bu işaret yaptığımız yere kadar 7 modeli bu şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak devam edelim. Yedi modeli yaptım bakın. 2, 4, 6, 7 işaret yaptığımız yere geldim. Bu işaret yaptığımız 2 aralık kol bölümü olacak. 12 model işaretlemiştik. Burada zincir çekmiyorum. Zaten dökümlü bir kol oldu. Zincire gerek yok. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu işaret yaptığımız yerde bulunan 12 modeli atlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 modeli atlıyorum. İşaretten sonraki bu ilk modelin içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın kol altında da bu şekilde bir görüntü elde ettik. Gayet geniş oldu bakın. Bebeğin kolunu kasmayacaktır arkadaşlar. Diğer işaret yaptığımız bakın ön bölüm için 14 model işaretlemiştik. Bu 14 modelin üzerine buraya kadar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam edelim. Ön bölüm için ayırdığımız 14. modeli de yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bu 12 modeli atlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 modeli atlıyorum. 13. modelin bakın işaretten sonra bulunan ilk modelin üzerine bu iki zincirlik boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum modelleri 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak. Sıra sonuna kadar bakın sıraya başladığımız buraya kadar aynı şekilde devam edelim. Diğer işaretli yerde bakın 2, 4, 6, 7 modeli yaptım. Son model başlangıçta bulunan model ile kaydırma tekniği yaparak kapatıyorum. Bakın birleştirmiş olduk. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu iki zincirlik boşluğa geçmek için bu iki trabzanın üzerinden kaydırma tekniği yapıyorum. 2 zincirlik boşluğa 2 zincir çektim. Bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. Diğer modele geçip aynı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam ediyoruz.
Bakın kolları gövdeden ayırdık. Örgümüzü artık gövdeyle devam edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam edelim. Örgümüze bakarız yine. Bakın sıra sonunda son modeli yaptım. Başlangıçta yapmış olduğumuz model ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Kaydırma tekniği yaparak bu modelin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. Bu boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. Artık örgümüzü bu şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam ettiriyoruz. Bakın bir alt sırayı yaparken kol altında herhangi bir arttırma yapmadım. Gördüğüm modellerin hepsinin ortasında bulunan bu 2 zincirlik boşluklara 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Elbisenin bu gövde bölümünde bir sırada 28 model var. Bu 28 model ile örgümüze devam edeceğiz. Benim yapacağım ölçüde bir elbise için 13-14 sıra kadar yeterli. Ama siz daha uzun istiyorsanız daha uzun da yapabilirsiniz. Elbisenin yüksekliğini bu 28 model ile istediğimiz ölçüye kadar örelim gelelim. Mini elbisemizin kol ayrımından itibaren gövde yüksekliğini benim için gerekli olan mesafeye kadar ördüm. Kaç sıra ördüğümüze bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıra sonunda benim için yeterli yükseklik. Etek ucunda modelli bir bölüm yapacağız. Dilim dilim dursun diye arkadaşlar. Bakın bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu 2 zincir çektiğimiz boşluklara bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluk içerisine bir trabzan yaptım. Bakın bu 2 zincirlik boşluğa 5 trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Aralarda birer zincir çektim. Zincir çekmeden ipi tığın üzerine almadan bakın bu 2 model ortasında bulunan bu boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin olduğu bu 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Buraya da bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak 5 trabzan yapacağız. Bakın bir trabzan yaptım, bir zincir çektim. Bir trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, bir trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, bir trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, bir trabzan yapıyorum. Buraya da 5 trabzan yaptık. Aralarda birer zincir çektim. İpi tığın üzerine almadan 2 model ortasında bulunan bakın bu boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Bu şekilde dilimli bir model elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu etek ucunun tamamını bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak bu 2 zincirlik boşluklara yapalım. Mini elbisenin etek ucunu bakın dilimli olarak sıra sonuna kadar geldim. Son modelde de 5 trabzanı yaptım. Bu başlangıçta oluşturmuş olduğumuz bu ilmeğe tığı takıyorum. İpi alıp bakın içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak burada bitirdim. Ve ipi burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Kollarında herhangi bir işlemi yapmayacağım. Bu şekilde bırakmak istiyorum ben. Şimdi düğme için buraya bir de düğme biriti yapalım.
Bakın, robayı birleştirdiğimiz yer vardı. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Sık iğne şeklinde bakın böyle yaparak bu ilk başladığımız yere kadar geliyorum. Her ilmeğe, gördüğüm ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın buraya geldim. Burada düğme için düğme bileti oluşturacağız. Benim yapacağım büyüklükte bir düğme için 5 zincir yeterli olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zinciri çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak batıyorum. Bu şekilde bakın düğme biletini oluşturmuş olduk. Bu düğme bileti dikeceğiniz düğmenin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve sık iğne olarak boynun çevresinde de bir sıra sık iğne çalışması yapmak istiyorum. Bakın boyun çevresinde bu başlangıçta oluşturmuş olduğumuz bu trabzanların tepe noktalarına birer defa batarak sık iğne yapalım. Bakın düğme biletimiz burada. Boynun çevresini çevirelim. Bakın buraya kadar sık iğnelerimize devam edelim. Bakın boynun çevresinde sık iğneleri tamamladım. Bu arka robayın düğme dikeceğimiz yere geldim. Burada bu düğme biletini yaptığımız yerde olduğu gibi sık iğnelere devam ediyorum. Başladığımız yere geldim. Bakın burada ilk başladığımız ilmek ile kaydırma tekniği yapıyorum. Sırayı kapatıyorum. İpi artık kesiyorum burada. Bakın bu şekilde burada hem güzel bir görüntü elde ettik hem de düğme biletini oluşturmuş olduk. Elbisemizin örgüsünü böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi buraya düğmesini de dikelim. Elbiseyi bu şekilde sade kullanmak isteyenler kullanabilir. Elbisenin bu roba bölümüne bakın şu şekilde 3 farklı renkli çiçek yapmak istiyorum. Ben yeşil, pembe ve sarı çiçek yapmak istiyorum bugün. Siz tercihinize göre istediğiniz renklerde bunu yapabilirsiniz. Bunlar için çok az miktar iplere ihtiyacımız var. Sarı, pembe ve yeşilleri iplerimizi hazırlayalım. Bu güzel çiçeğimizin örgüsünü de size göstereyim ben. Çiçeğin bu orta bölümünü beyaz renk ile başlıyorum ben. Siz isterseniz kendi rengiyle de başlayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Çok az bir miktar beyaz ipe ihtiyacımız var. Başlangıcı sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bakın sihirli halkayı yavaşça gösteriyorum. Şu şekilde ipi üzerinden attım parmağımın. Tığı elime alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bakın parmağımın üzerinde bulunan ilmekten ipin bakın bu uzun tarafı görünüyor. Oradan ilmek alıp çıkarıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu sihirli halkayı oluşturduk. Bunun içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğneyi yaptık. Daha sonra bu uç bölümü var bakın. Bu ipin ucunu yavaşça çekiyorum. Bu orta bölümü tamamen birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Hiç delik oluşmayacak. Başlangıçta yapmış olduğumuz bu bir zincirden sonra bulunan bakın bu ilk ilmeğe tığın ucunu takıyorum. İpin ucunu da üste alalım. Şu şekilde kaydırma tekniği yaparak içerisinden geçirdim. Burayı birleştirmiş oldum. Böylece bitirmiş oldum. Bakın bir zincir çekip ipi burada kesiyorum.
Eğer siz kendi rengiyle yapacaksanız burada kesmenize gerek yok. Çiçeği bakın, bu yaprak bölümlerini kendi rengiyle yapacağınızdan devam edebilirsiniz. Renkli ipimi elime alıyorum. Pembe renk ile yapmak istiyorum. Bugün daha net görünsün. Burada bulunan bakın bu ilk ilmekten pembe rengim ucunu bağlıyorum. Beyaz ipler de burada içeriden götürelim. Temiz bir görüntü elde edelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu aynı ilmek üzerine ipi aldım, çektim, uzun bırakıyorum. Biraz uzun yaparsanız daha güzel oluyor arkadaşlar. Fıstık modeli yapıyoruz. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Tekrar aynı ilmekten ip alıp çıkarıyorum. Bu şekilde siz ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. 3 oldu. 4, 5 defa yeterli olacaktır. Bakın uzun tuttum bu ilmekleri. İpi alıyorum, içerisinden çektim. Son ilmek üzerinde tutuyorum. Tekrar bir ilmek alıp çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen bakın aynı ilmek içerisine sık iğne olarak bunu tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeğe aynı şekilde 5 defa ilmek alarak fıstık modeli oluşturuyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa oluşturduk. İpi alıp çekiyorum. İkinci ilmekten de çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen aynı ilmek içerisine bir sık iğne olarak tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın diğer sık iğnenin üzerine de aynı şekilde fıstık modeli yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. Bu şekilde 6 tane bu çiçek yaprağından oluşturacağız fıstık şeklinde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Takip eden ilmek üzerine geçiyorum. Fıstık modeli yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Aynı ilmeğe sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Takip eden sık iğnenin üzerine de fıstık modelleri yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Aynı ilmeğe battım. 1, 2, 3 zincir. Takip eden bakın son sık iğneye de son 6. yaprağımızı yapıyoruz. Bir, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içerisine battım ve böylece bitirmiş olduk. Bunu biraz uzun bırakıyorum. Dikeceğimiz yere göre ayarlıyorum. Bakın mesafeyi ipin ucunu uzun bırakarak ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde çiçeğimiz hazır. Çiçeğimiz artık hazır. Bunu bu şekilde herhangi bir yerde süsleme yapabiliriz.
Orta noktasına bakın, ben bu şekilde pul yapmak istiyorum. Siz sarı ile tomurcuk da yapabilirsiniz, nasıl isterseniz. Bu çiçeğin kenarına bir de yaprak çalışması yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bunun gibi ben bunu hazırladım, dikmeye hazır bir şekilde. Şimdi bu yaprağın da yapılışını size göstereyim. Yaprak için ince tığ kullanıyorum. Çiçek biraz kabarık dursun diye kalın uçlu tığ kullandım. Yaprakta ince tığ kullanıyorum. Bakın şimdi bu yaprağımızın yapılışını yapacağız. Çiçeğin bu ortasına yapmış olduğum, bakın ben bunu iğne ile diktim arkadaşlar. Değişik patik süslemeleri olarak alınan bu pulları kullanıyorum. Yaprak için 12 tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde ilk ilmeği oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunları kenara alalım. Sadece yaprağımızı görelim. İpi tığın üzerine almadan bu ilk ilmeğe sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeğe kısa trabzan yapıyorum. Bakın bir defa da çekiyorum trabzanı. İpi tığın üzerine alıyorum. 2 tane trabzan yapacağız. 2 defa da çıkarıyorum. 1, 2. Tekrar bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 defa da çıkardım. İpi tığın üzerine bir defa bakın alıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Bakın ilmeğe tığ taktım. 1 çıkardım. 2 çıkardım. 3 çıkardım. Tığın üzerine bir defa ip alıyoruz. 3 defa da çıkarıyoruz. Bakın bir ip aldım. İlmeği çektim. 1, 2, 3. Tekrar gösteriyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. İlmek alıyorum. 1, 2, 3. 3 tane üçlü trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar takip eden ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 2 trabzandan sonra kısa trabzan yapıyorum. Kısa trabzanı yaptım. Takip eden ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın son ilmek. Biraz ilk ilmek olduğu için zor oldu arkadaşlar. Buna sık iğne yaptım. Buraya kadar bakın 12 zincir çektik. İlk ilmeğe sık iğne yaptık. İkinci ilmeğe kısa trabzan yaptık. 2 ilmeğe normal ikili trabzan yaptım. 3 ilmeğe üçlü trabzan yaptık. 2 ilmeğe trabzan yaptım. 1 ilmeğe kısa trabzan, 1 ilmeğe sık iğne yaptım. Şimdi buradan geriye döneceğiz. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmek üzerine bakın sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu kısa trabzan yaptığım ilmek, bak onun tam karşısına kısa trabzan yapıyorum. Buraya yaptığımızın aynısını bu taraftan yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 2 ilmeğe trabzan yapıyorum. 1, takip eden ilmeğe de trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir defa ip alıyorum. 3 defa da çıkarıyorum. Bakın 3 tane üçlü trabzan yaptık. 2 tane trabzan yapıyorum. 1, takip eden ilmeğe de trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada kısa trabzan yapmıştık.
Karşısına kısa trabzan yapıyorum. Son ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada sık iğne yapmıştım. Bakın şu ipi keselim. Başlarken bakın bir sık iğne yapmıştık. Bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp kaydırma yapıyorum burada. Burası yaprağın ucu olacak. Şimdi burasına gitmek istiyorum ben. Orta noktada da bir sıra kaydırma yapacağız. Bakın ipi tığın üzerine almadan orta noktada görünen, bakın bu karşılıklı yaptığım yerde bir nokta var. Buraya tığ takıyorum. Alttan ipi alıyorum. Çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Takip eden, bakın burada görünen, bakın bu noktaya tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu ortada görünen, bakın her ilmekten birer defa kaydırma yaparak buraya kadar devam ediyoruz. Bakın uç noktaya geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Dikecek kadar ip bırakıyorum yine. Bunu nereye dikeceksek oraya kadar ip bırakıyorum. Artık hazır. Şimdi bunu bakın buraya şu şekilde tutturup istediğimiz yere dikebiliriz. Hazırlamış olduğumuz bu çiçeği ben ördüğüm elbisemin roba bölümüne dikeceğim arkadaşlar. 3 renk hazırladım. Sarı, yeşil ve pembeden oluşan 3 rengi. Bunları şu şekilde dikmek istiyorum. İlk önce ortaya yeşili dikelim. Yapıştırma işi sevmiyorum ben bebek örgülerinde. Dikerek daha güzel oluyor. Tam orta noktayı buluyorum. Bakın yeşili buraya dikiyorum. Bu şekilde dikerek yapalım. Diğer iki çiçeğimizi de kenara şu şekilde dikip tamamlayalım. Mini elbisemizin robasının çiçeklerini ben bakın bu şekilde diktim. Çok güzel oldular arkadaşlar. Bakın düğme deliği yaptığımız yerin tam karşısına düğmesini de diktim. Artık kullanıma hazır mini bir elbisemiz var. Elbisemizi bu şekilde ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından ölçüyorum. Enini ölçtüğümüz zaman 25 santim. Etek ucundan enini ölçüyorum. 37 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 20 santim. Omuzdan itibaren tam yükseklik 30 santim. Çok tatlı, çok güzel, cıvıl cıvıl bir bebek elbisesi yaptık bakın. Ben bunu takım olarak yaptım. Bakın bir de böyle altına şort yaptım. Bunu artık bebeğimiz çok rahat giyebilir. Ben bu şortun anlatımını da YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. YouTube kanalında bu şortun tarifi de var. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.